Başka neler geldi? Abi biz bu olayı konuşmamıştık ama Film Impact geldi. Yani aslında Premiere biraz şunu yaptı yani. Bükemediğim bileği öpeceğim kardeşim. Ben Film Impact kadar güzel efektler çıkaramadım dedi. Sonra Windows'dan extension'a geldiğinde Film Impact Dashboard diye bir şey çıkardı. Ve burada aslında artık efekt bölümünde de gördüğün bu efektler geldi. Bokeh blur, işte Gaussian blur, ne bileyim işte compound blur. Benim eklentideki sesli geçiş efektleri gibi düşünme. Bu direkt bu efekt panelindeki efektler gibi düşüneceğin şeyler. Mesela Generate for Color Gradient var. Attığında bak eski bir efekt bu. Böyle bir şey çıkarıyor. Ama bu yenilenmedi. Yani Premiere'de bu sabit kaldı. Premiere her ne kadar yenilemeye çalışsa da daha iyi hale getiremediği için en son müthiş bir lisans satın aldı. Programlarını ekledi. Artık logo cutout'undan yani logoların arka planını silmesinden, ışık efektlerinden, RGB efektlerinden her şeyin olduğu bir paketi normal içerisine dahil etti. Geçiş efektleri de var bu ada içerisinde. Özellikle logo koyuyorsanız logoda çok güzel çalışıyor bunlar. Flip motion dediği logo koydun. Böyle alttan geldi falan gibi şeyler var. Şimdi deneriz. Burada ön izlemeli şekilde görüyorsun. Neyse biz bunu kapatalım. Video attık. Videonun üzerine geldik. Efektlerden burada bütün efektleri görebileceksiniz. Zaten şöyle bir şey yaptılar. Eskiden olmuş efektleri de burada Legacy bölümünde crop, directional blur falan filan diye gördün. Aslında Legacy dediğin şu. Bunlar yakında silinecek kardeşim. Haberin olsun. Bu yüzden biz bu bölüme taşıdık demek. Çünkü Legacy eskiden de olduğunda oradaki efektleri sildiler. Light Glows'ta mesela Echo Flow. Çektin bıraktın. Mesela Surprise Me dediğinde beni şaşırt. Beni şaşırt deden efektler geliyor. Böyle farklı farklı random şekilde efekt ayarları yapıyor. Böyle bir efekt attı. Edge Glow'a geldik. Yine şaşırt dedik. Light Leaks'e geldik abi. Light Leaks'te de gene beni şaşırt dedik. Böyle Light Leaks efektleri atıyor. Lan oğlum eski bak bunları işte ameli gibi yapıyorduk anladın mı? Mesela RGB Split. RGB Split normalde Premiere'de net bir karşılığı yoktu. Şu an istediğin RGB efekti bu şekilde böyle minik hareketlerle bunu -1.5 şu hale getir. Aha da bak şöyle yapabiliyorsun. Bütün programları dahil ediyorum. Bütün programlarda olmayacak kadar yenilikçi efektler. Çünkü bütün programlarda şöyle çalışıyor. Yani Light Leaks diyor mesela. Basit bir ışık efekti geliyor. Sen bunun daha iyisini istersen eklenti kurman gerekiyor. Eklentilerde bunların daha iyisi oluyor. Zaten eskiden de öyleydi. Adobe en son bu eklentiyi kendi içerisine dahil etmeye karar verdi. Volumetric Raise dedim mesela. Surprise Me. Wonder Glow neymiş lan? Burada değişik efektler var. Şimdi bak mesela light'ları kapatalım. Buradan zaten görüyorsun mesela. Ne diyor? Volumetric Raise bu işe yarıyormuş. Bunlara bakabiliyorsun mesela. Zaten Light Leaks'i falan biliyorsunuzdur. Mozaik efekti bak. Mozaik efektini Legacy'ye kaldırdılar. Bunun yerine daha yenilikçi bir mozaik efekti getirdiler. Çünkü öncesi çok basit çalışıyordu. Surprise Me dediğinde bak her çeşit mozaik efektini sadece kare kare mozaik değil farklı şekillerle de kullanabiliyorsunuz. İstersen buradan işte hexagon da yapabilirsin veya kare de yapabilirsin. Böyle mozaik efekti getirdiler. Tabi bunu da yine aslına bakarsan adamı sadece maskeledin. Bak adam uyguladı yani efekti. Bu şekilde bu işi yapabilirsin.